Kendimi date'e gidiyormuş gibi hissediyorum. Hayır, dur. Studious girls going to class. Thank you. Okay, we're best friends. Sit down, stand up, good morning, welcome to class. Niye gülüyorsun arkadan? Intromu bozuyorsun. Evet, herkese yeniden hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Bugün öğretmencilik oynayacağız sizlerle. Bu videomuzun sponsoru Cambly'ye. Ve bugün sizlerle ne yapacağız? Şimdi gelin size açıklayayım. 2 gün önce Instagram'a bir fotoğraf paylaştım. Ve bu fotoğrafın caption'ında, fotoğrafın altına yazdım ki eğer benimle birlikte görüntülü konuşma yapıp sohbet etmek istiyorsanız lütfen yorumlara işte katılmak istiyorum gibi bir şey yazın dedim. Ve 4000 kişi katılmak istiyorum dedi. Aranızdan 3 kişiyi seçtik ve hepinizle randevum var. Kendimi date'e gidiyormuş gibi hissediyorum. Hatta parfüm sıktım. Deniz dedi ki niye parfüm sıkıyorsun? Sanki gerçekten date'e gideceksinmiş gibi. Ama hazırlandım sizin için ve birazcık nervous. Yine nervous şuraya. Definition. Ve birazcık size Cambly'den bahsetmek istedim. Cambly online olarak indirebileceğiniz bir uygulama ve bu web siteye yani uygulamaya girince bir sürü dünyanın her tarafından eğitmenler var. Onların hepsi native speakers yani ana dilleri İngilizce. Çok esnek olduğu için onlarla konuşmanızı siz belirliyorsunuz ve birlikte bir ders ayarlıyorsunuz. 7/24 hep online bir eğitmenler var. Ve onlarla birlikte bu ayarladığınız saatte internet üzerinden buluşup online görüntülü konuşma yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten yeni bir dil öğrenmeye gelince bence en önemli şey pratik yapmak. Ve pratik yapmak için hep conversation yapmanız gerekiyor. Eğitmenler sizin hedeflerinize göre sizinle konuşuyor. Yani siz kendi hedefinizi kendiniz belirliyorsunuz. Ve hedefiniz ne olursa olsun, ister yurt dışına gidip rahatlıkla İngilizce konuşmak, ister kariyeriniz için İngilizcenizi geliştirmek ya da kişisel bir neden de olabilir. Ve aynı zamanda hocaların uygunluk saatleri, geçmişleri, tecrübelerini bunları da siz önceden görebiliyorsunuz. Bir sınava çalışıyor olabilirsiniz. TOEFL olsun ya da SAT'ler olsun. Onlarla paylaşınca onlar size nasıl en iyi şekilde yardım edebileceklerse ediyorlar. Ve 7/24 olması çok iyi bir şey çünkü biz birkaç saat içinde bir hocayla bağlanacağız. Mesela şu an burada akşam saat 8:20 geçiyor. Ama biz onlara bağlanana kadar saat 10'u falan bulur ve yani orada biri online olacak. Hep istersen gece 3'te aç, sıkıldım diye biriyle konuş. Yani yine size yardım edecek biri olur Cambly'de. Ve bana en çok sorulan sorulardan biri İngilizceni nasıl geliştirdin? İngilizcen ana dilin mi? Nasıl ana dilin kadar iyi konuşuyorsun? Vesaire. Bu soruların çoğuna daha önce cevap vermedim. Bu bir ilk oluyor. Çok haber. Eylül Sani İngilizceyle nasıl konuşmayı öğrendi? Şöyle bir özellik var ve bunu çoğu insan söylüyor ama sanki kimse ciddiye almıyormuş gibi bir gerçek. Türkiye'deki İngilizce eğitimiyle Amerika'dakini karşılaştırınca arada çok büyük farklar var. İngilizcemi geliştirdikten sonra Türkiye'de de ben Türk okuluna gittim ve normal İngilizce derslerine de girdim. En çok gözüme batan şey şuydu. Öğretmenlerin dikkatinin %90'ı öğrenciler past tense, present perfect. Onları ben hiçbirini bilmiyorum. Past tense tamam onu iyi değil ama present perfect, imperfect bana sorsanız gerçekten hiçbirini bilmem. Amerikalılar grameri en kötü olan ve İngilizceyi en kötü gramerle konuşan insanlar gerçekten. 10 harfli bir kelime biz bunu nasıl 3 harfli bir şey indiririz peşindeler. Türk arkadaşlarımla Amerikan arkadaşlarım konuşunca bu böyle bir İngilizce konuşma çabaları var çok güzel söyleyeyim ama sonra arkadaşım bana niye bu böyle İngiliz prensesi gibi kalkmış bana İngilizce konuşuyor diyorlar. Ve biliyorsunuz Black Friday yaklaşıyor. Bu yüzden Cambly ile birlikte sizin için bir kod ayarladık. Ekranda gördüğünüz kodu kullanarak %60 indirim ve 10 dakika ücretsiz deneme opportunity'si kazanabilirsiniz. Opportunity! İndirim ilk 150 kişi için geçerli. O yüzden linke tıklayın. İngilizcemi ben nasıl geliştirdim? Şimdi ben ilk sırf native, sırf yabancı bir okula gittiğimde Türkiye'de yaşıyordum. MEF diye bir okula gitmiştim. Ve ben İngilizce sıfır. Yok. Eylül'ü gönderdiler İngilizce okuluna. Ondan sonra etrafındaki herkes yabancı, noterde, NATO'da çalışan insanların çocukları. Git kızım İngilizce öğren. Hiçbir şey bilmiyorum. Teneffüste kimse benimle oyun oynamak istiyor. İngilizcem yok. Direkt Türk kızı, küçük kız koymuşlar oraya. Ve öyle bir point'a geldi ki artık öğretmenlerimle takılmaktan sıkıldım. Dedim ki benim arkadaş edinmem lazım. Ve kendimi zorla onların içine sokup bir şekilde elimden geldiğince onların dediklerini anlamaya, onlarla konuşmaya çalışıyordum. Ve aslında bunun Cambly'ye benzer özelliği de şu. Direkt konuştum.
unuttum. 5 yaşındaki 6 yaşındaki Eylül'e kimse gramer, past tense, işte vocabulary öğretmedi. Ben insanlardan ne duyduysam konuşma conversation sırasında aklıma ne kalırsa onları bir sonraki conversation'da kullanıyordum. Ben İngilizce'yi böyle geliştiririm. Zorla kendimi açıklamam lazım, arkadaş edinmem lazım. Yoksa time out. Game over. Ve bunu yapmamak için kendimi birazcık push yaptım ve şöyle bir şey var ki konfor alanınızdan çıkınca gerçek değişim anca öyle ulaşılıyor. Biri bana bir şey soruyor, tamam mı? Ben dediği şeyi anlamadım ama. Ve bana bir şey soruyor ve ben what? Sorry. Anlamadım. Bir daha söylüyor and I'm just one more time excuse me. Sonra bir daha söylüyor ve ben böyle yapıyorum. Oh yeah. Sonra çocuk bana şey yapıyor. Soru sordum sana. Ve ben yerin içine yoruldum, girdim ve oradan bir daha çıkmadım. Bu videoyu çekmek için sizin için çıktım oradan. Ve bu hala babamın başına geliyor. Arkadaşlarım bizim eve geliyor mesela. Babama bir şey soruyorlar. Babam böyle yapıyor. Oh, so very nice. Arkadaşlarım da böyle şey diyor. Bir şey sormuştum ama neyse. Dalga geçmeyin adam. Adam yırtıyor kendini İngilizce konuşmak için ve gerçekten nasıl ediyorsa karşı tarafa kendini anlatıyor. Babam olun. Tamam, şimdi benim 2 tane ana dilim var. Biri Türkçe, biri İngilizce. Hani ikisi de arada gidip geliyor ama neyse. 3. dil olarak kendime Fransızcayı eklemeyi seçtim. Hani bir dil bir insan ya. Ondan. Baba tavsiyeleri. 2021 yılında ben Paris'e taşınıyorum. Ne? 4 aylığına. Türkiye'ye daha yakın olacağım. Türkiye'den. Niye gidiyorsun? Öğrenci yurt dışında eğitim programına başvurdum. Ben izin vermiyorum. Fransızcayı tamam derste öğrendim ama oraya gidip hani zorla kendimi konuşmaya zorlayınca eminim ki o da çok akışkan bir hale gelecek benim yetenek alanımda. Şimdi kalbim pırpır atıyor. İlk konuşmacımızla FaceTime yapacağız. Konuşmaların hepsi İngilizce olacak. Çünkü ben onları zorluyor olacağım. Hazır mılar? Hazırlar. Birinci... Hayır! Dur! Nervous'um. İlk konuşacağımız 2 kişi, oda arkadaşılar ve İstanbul'dan katılıyorlar yarışmamıza. Hi! How are you guys? Fine. How are you? I'm good. Okay, introduce yourselves to me. Okay, I'm Zeynep. I'm studying at Koç University and I'm studying mechanical engineering. I'm second year, so forward. Oh, mechanical engineering. She's got it all. That's too hard for me. Yeah, and my name is Figen, and I'm also studying at Koç University, and my major is psychology. And it's Ooh, I'm a junior. you're a junior? Okay, I'm a sophomore too, technically. I'm a second year, so you're older than me. Okay, how do you guys like Koç? We actually love our school, but we love that the fact that our professors are really interesting and are really Education is caring quite about- fine, I guess. Yeah. Education and the language is quite fine. And the social life, of course, is really nice. okay. It's a very big campus, so there's too much area Opportunities to also. socialize. Okay, that's nice. How do you think English is taught in Turkey, and how do you think it could be different? I think English I was in an Anatolian school, and the English in my school wasn't that professional. I think it wasn't that good, and we would always have to memorize words before our class. We weren't learning properly how to speak in English, but I think it needs a little bit improvement. So maybe I would always try to speak English with my friends before the exams, and I think it's a good way to improve English. I think rather than grammar, we need to focus on how we speak because speaking is more crucial, I guess. That's what I said in my video. Because I think that, I, for example, don't know any of the terms for grammar. I don't, I'm so bad at it, and the only way I know how to speak is because I just speak. It just comes out of my mouth because I'm I've heard someone else say it like this, so that's probably how you say it. And then but talking to you guys, I literally feel like you're native speakers. I don't need to slow down or I don't need to do anything. I feel like we're on the same level, and they speak. Thank you very much. And what are your plans after college?
University. Good question. We don't know either. We don't know either, but I'm thinking of studying developmental psychology for master's degree. So like I'm going to the university again. Like it's not stopping. Yes. Continue to study. I don't know what to do, but I want to be a mechanical engineer, and I want to do my job actually, not anything else. But I really like my major, so. Aww. Did you guys get nervous at any point, like before this video, because you knew you had to speak in English or anything like that? Actually, We were a little bit nervous, and we started speaking English in the one morning. ago, In the morning. it does. So like we wouldn't have an awkward moment during the video. Oh no awkward moments here. Trust me, I'm as awkward as it gets. It doesn't get worse than that. Trust me. So you think that when you speak English, like for example, you woke up in the morning and you kind of like started to prepare yourself. If you kind of like start speaking it, it's harder in the beginning, but then the more you do it, it gets easier. Is that what you're saying? Yeah, because you get used to it, so it's not kind of big deal, but it's the first step you need to take. I know. I definitely agree with you. I think the first step in like getting yourself to do it is the hardest part. And then once you break that barrier, it just kind of just goes. You stop caring. Definitely. Okay. You become more comfortable actually with your English. Definitely. Okay, well, that was cute. So what time did you guys have to wake up? What time is it now in Turkey? And actually, it's 7:30, I guess. I think it's coming to like 8 a.m. Okay. I'm so sorry that you had to wake up so early. Because we always get up early for our classes. Okay, thank God. Good. I don't have to feel We that. go to our classes actually after start at 10 a.m. So it's a very suitable time for us actually. Yay! Studious girls going to class. Well, I have something fun for you guys that you can do after you get back from class. And so I have 30 minutes each on Cambly'e for you guys, so you can go ahead and pick any teacher that you want and just have a conversation with them for 30 minutes. Well, technically you guys have an hour since you're 2 people, so you can talk to them together, you know? Does it work like that? I'm sure you can figure it out. They won't say anything. So have fun, have a nice little conversation. Tell him I sent you. Be like, this really weird YouTube girl told us to come talk to you. Okay. Thank you guys so much for being a part of this video. I really appreciate it. I was nervous at first too, but you made this really easy for me, so thank you. Thank you. And have an amazing day at school. Bye. İlk görüntülü aramamız çok başarılı geçti. Çok tatlılardı. Like, gerçekten gördünüz zaten. Çok heyecanlandım onlarla konuşunca. Ve onlar da şey dedi, işte biz de ilk başta korktuk. Hani birazcık nervous'tık konuşmadan önce ama İngilizceleri gayet iyiydi. Yani nervous olacak hiçbir şeyleri yoktu. Ve çoğu zaman hani onların da dediği gibi videoda like, o ilk basamak birazcık hani korkunç gelebiliyor. Ama oraya geldikten sonra her şey daha kolay oluyor. Ve aklıma şey geldi. Hani bu konuşarak pratik yapın deyince annemin çok sevdiği bir hobisi var diyelim. Hani bu çakma sahte numaralar bizi arıyor ya bazen, işte kart bilgilerini istiyorlar, yok televizyon paketi satmak istiyorlar, seni bir şeye üye olmaya ikna etmek istiyorlar ve sürekli bana böyle gün içinde böyle aramalar geliyor. Ben direkt kapatıyorum telefonu, günüme devam ediyorum. Ama annem böyle yapmıyor. Annemi böyle biri arayınca Amerika'da o cevap veriyor ve oturuyor böyle bir saat onlarla konuşuyor. İşte hani sanki çakmamış gibi onların sahte olduğunu. İşte neden siz benim kart bilgilerimi istiyorsunuz? Elinden geldiği kadarıyla onlarla böyle İngilizce konuşmaya çabalıyor. Ve bence annemin İngilizcesi bu son 1 senede bayağı gelişti. Hani sırf bunu yapmıyor. Bir sürü değişik işte dizi izliyor, onu izliyor, bunu yapıyor. Ama bence bunun kesin bir faydası oldu. Tabii sizi yani biri arayıp telefon numaranızı ve kart bilgilerinizi isteyince lütfen böyle şeyler vermeyin onlara. Onlar fake. Tamam, orayı anlamışsınızdır herhalde. İkinci arayıcımız hazır. Kendimi böyle kim milyoner olmak isterdeymiş gibi hissediyorum. Dakika veriyoruz yani milyonlar değil ama neyse. Hi! Hi, How are you? I'm fine. I'm a little bit nervous. Don't be nervous. You're excited. Good. That's how speaking English should be. Exciting. Oh, yeah. So, tell me about you. What's your name? My name is Berfin. Berfin. I'm living in Turkey, Okay. Where in Turkey? What city? Istanbul. My Istanbul. village is Sancaktepe.
Okay, nice. How old are you? 20. Where did you learn how to speak English? I have been foreign since my childhood, and I went to an English course. Okay. I interrupted the course. Okay. So I learned. Okay, that's how you English. learned at a course. Do you have any native friends? I don't have any native speaker friends. Would you want to have native speaker friends that you can talk to? Yeah, I really want to have, because I can always practice with them. They can help you to learn new vocab and rules, and of course culture. Yes, good answer. We love that. We actually have a gift for you. Really? We are gonna give you 30 free minutes of talking on Cambly. So you can pick a native speaker and you can talk to them with about anything you want. And Oh my God. thank you so much for being a part of this video. Thank you for all this. What a lovely gift for me. You can't imagine. You're so adorable. Thank you. She's so cute, bro. I'm gonna cry right now. You're so damn beautiful, girl. Thank you. Okay, we're best friends. Wait, you made me so happy. Thank God. I was just nervous, and now I don't have any reason to be nervous. And you don't either. I hope you're not. We're over that now. This moment is so special for me. Oh, Thank you so much. tears. Oh. Sana birkaç bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Bence kesinlikle İngilizceye devam etmelisin. Çünkü konuşabiliyorsun, aksanın iyi. Like utanacak hiçbir şeyin yok. Like I'm really proud of you right now. Like çok teşekkür ederim bunun bir parçası olduğun için. Thank you so much. Of course. Appreciate that. Böyle Türklerde bir sorun var ya, hani öyle öğrenirler ama çok zor konuşurlar. Hani ben bunca yıl sadece utandığımdan falan konuşmadım. Sadece işte kelimeleri yerine oturtamadığım için o yüzden konuşmak istemedim. Ama bir yerden başlamak gerekiyor tabii ki. Ben de seninle başladım. Yes! En güzel başlangıç oldu. Evet ve anladım ki gerçekten devam etmeliyim. Evet, Çünkü çok kesinlikle. seviyorum. Çocukluğumdan bir İngilizceye ve İngiliz ülkelerine falan böyle bir hastalığım var. O yüzden bunu devam ettireceğim. Ve benim de hayalim Amerika'ya gelmek. Yes. Eşimle oraya yerleşmek. Potansiyel kesinlikle var. O yüzden devam et. Like kursa mı gitmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, ama yani bence bunun peşini bırakma çünkü like you're almost there. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much for your time. Bye. Good luck. Thank you. Thank you. Şimdi 3. konuşmacımızla konuşmaya başlayacağız. Hi. Hi, How are you? I am fine. I'm so happy to see you. Oh, thank you. What's your name? I'm Elisa. Elisa. Pretty name. Yes, thank you. Elisa, tell me about yourself. I'm a volleyball player. Okay. I am a freshman at Troy University. I am interested at model because I like to pose. I like you. Aw, thank you. So, how old are you? I'm 19 years old. Oh, same age. I have some questions for you. Okay. Is English class in America more difficult? Okay, well, you can think of it this way. English class in America is not taught the way English class is taught in Turkey, just because, like, when you're in Turkish class in Turkey, they teach you, like, literature, they teach you, like, the things that are happening in the news. It's same in here, like, we'll be learning about books and authors, and sometimes we learn about grammar, surprisingly. We'll have vocabulary tests. So I think English class, it might be more difficult in Turkey just because you're learning a new language, but like English class in America, you're not learning a new language. You're learning about like English literature, you're learning about like vocabulary terms, stuff like that. So I think learning a new language is different than learning about things that you would in like an English class, if that makes sense. Thank you very much. I'm so happy. Yay! I'm glad I could help. We actually have a gift for you. You get 30 free minutes of talking to a tutor on Cambly'e. So I'm gonna get in contact with you so that you can do that, and I hope that it helps you on your English journey.
Okay, birazcık Türkçe dalacağım işin içine. Sana bir şey sormak istedim. İngilizce konuşurken seni en çok zorlandıran, en çok hani tedirgin olduğun nokta ne? En çok tedirgin olduğum nokta kelimelerin biraz karmaşık olması. Karmaşık. Evet, karmaşık olması. Bazen bildiğim kelimeleri bile okuyamıyorum. Konuşamıyorum, yani söyleyemiyorum, anlayamıyorum ben. Peki öyle daralınca ne yapıyorsun normalde? Hani ya like, onu düzeltmek için bir şey yapıyor musun yoksa ay neyse deyip geçiyor musun? Yok, öyle bir şey yapmıyorum. Direkt internete yazıyorum. Aynen, İnternet süper. hem okunuşunu hem yazılışını gösteriyor. Aynen. Bence de öyle devam etmelisin. Çünkü ne kadar çok hani o kelimelerin üzerinde durunca ve hani şey dediğin de çok önemli. Hani okunuşuna da bakıyorum dedin ya. Evet. Çünkü okunuşuna bakınca hemen aklında kalıyor. Like sesli duyduğun için ve hatta onu birkaç kere yaparsan bence sonra o kelime senin cebine giriyor. Evet. Okay. Bye. Thank you so much for being a part of this call. Bye, you're welcome. See you. See you. Where you from, Hailey? I'm actually Turkish, but I am based in Los Angeles. I live here now. Okay. What about How long have you? you been student for? I've been in the States for 5 years now. I moved to LA like 4.5 years ago. Okay, awesome. Yes. I'm from Cape Town, South Africa. That is fun. I've actually never been, but I hear great things. It's really cool. You should try it. Awesome. So I have a question for you. How do you think Cambly helps its users? Like, what makes Cambly like a good candidate to help people that want to learn English speak English? Well, for me personally, each tutor has their own way of doing things, you know. But for me personally, it's about, you know, conversation practice, listening practice, lessons with grammar, some vocabulary, comprehension, and as well as just reading. Like, I find that just reading with the students is so beneficial to them because, you know, if you hear a word they pronounce wrong, you can just correct them on the spot. They don't really understand the word, you know, you can explain it to them, you can explain the context of the whole thing. So even though them reading in their own time is also very important, I find that it's a lot more beneficial to read with a tutor because, you know, you can just They can get those jump in. mistakes out of the way. They mispronounce something. What's a way to like correct them without really making them feel like, you know, bad about themselves, about the fact that they failed at something? Well, the thing is, before the class, you know, while you're getting to know them, the introduction period, you sort of get a feel for it, right? You ask them, how are they comfortable learning? Obviously, some students don't want to be interrupted. So what I'll do is I'll write it down in the chat box. I'll write the word with the pronunciation. Oh, wow. And then, yeah, but some, you know, some students are very, very serious. They want to be corrected on the spot. Okay. You know, they say a wrong word, I correct them on the spot, and we say it a few times. And then, yeah, works like that. So it depends on the students, really. Everyone's different. My favorite things about Cambly is how easy it makes the learning process. Like this chat box, I feel like, is a good way of like getting them to be engaged without like cutting them off. So I thought that was really impressive. And then it's so easy to just like connect with a tutor like across the world who's a native speaker. Yeah. Okay, well that was it. Thank you so much for being a part of this video. Do you want to go ahead and put in your handle to the chat box so that it's in the screen? You all can go talk to him on Cambly or hit him up on Instagram DMs, whatever you prefer. That's him right there. Thank you so much, Lee. Have a great rest of your day in Cape Town. Thank you. Bye-bye. Bye. Evet, güzel bir videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi konuştuğum çoğu insan Türktü bu videoda. Ve yani mükemmel olmanıza gerek yok. Kimse sizinle İngilizce konuşurken yani ne dil konuşursa olsun. Yani hiç kimsenin hatasız olmasını beklemiyor. En önemli şey bence denemek, o eforu sağlamak ve yani kesinlikle bir gelişme göreceksiniz kendinizde. Buna söz verebiliyorum. Ve en önemlisi bugün benimle bu videoda yer alan konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Bu videonun bir parçası oldukları için. Çünkü hiç kimse hatasız değil, hiç kimse mükemmel değil. Ama yine de bir efor sağladılar, utanmadılar, geldiler, konuştular. Umarım onları İngilizce journey'lerinde devam etmeye teşvik edebilmişimdir. Bunu başarmışımdır. Kodumu kullanmayı unutmayın. Ekranda göreceksiniz. Cambly'ye de çok teşekkür ediyorum bu videoya sponsor oldukları için. Ve buraya kadar geldiyseniz hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda sizlerle görüşmek üzere. Bay bay. Öpüldünüz.